Efendim herkese selamlar, saygılar. Bir yayınla yine birlikteyiz. Umarım afiyettesinizdir. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlık içerisinde bir hayat sürüyorsunuzdur. Her nerede olursanız olun. Bu kanalımızın Amerika'dan Japonya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar izleyicileri, müdavimleri var. Elbette Türkiye'den de çok sayıda izleyicimiz var. Hepsini tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız. Ukrayna Savaşı'nın yayılma emareleri gösterdiğini 1,5 yıldır, belki daha uzun bir süredir söylüyoruz. Ukrayna Savaşı Karadeniz'e, Baltık denizine, Baltık bölgesine ve Doğu Avrupa'ya, Polonya'ya, Moldova'ya, Romanya'ya, etrafındaki hemen hemen her ülkeye yayılma potansiyeli taşıyan bir savaş. Böyle fokur fokur kaynıyor Ukrayna bölgesi. Buradan ateşlerin Belarus'a sıçraması, başka ülkelere sıçraması işten bile değil. Zaten Amerikalıları en çok endişelendiren de bu. Savaşın yayılmasından ziyade kontrol edemeyecekleri şekilde yayılması. Bu savaş öylesine yayılma potansiyeli taşıyor ki sadece Avrupa kıtasını değil, aynı zamanda Uzak Asya'yı, Doğu Asya'yı da tehdit ediyor. Buradaki savaş Japonya'yı, Çin'i, Kore ülkelerini, Kuzey Kore'yi, Güney Kore'yi dahi savaşın içerisine çekebilir. Böylesine büyük bir potansiyele sahip Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı'nda Kuzey Kore'nin yeri ise her geçen gün yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü vardı. 7 Ekim'de Putin 72. yaşına girdi. Doğum gününü az sayıda dost ülke lideri kutladı. Bunlardan biri de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un idi. Kim Jong-un Putin'e gönderdiği mesajda onu en yakın yoldaşım olarak nitelendirdi. Ve Rusya ile Kuzey Kore ilişkilerini yeni bir seviyeye, yeni bir düzeye çıkarma sözünü verdi. Yani şu anki düzeyini beğenmiyorsanız, fazla sıkı fıkı buluyorsanız, Kuzey Kore ile Rusya'nın ilişkileri önümüzdeki aylarda, yıllarda demiyorum bakın, çok daha ileri bir seviyede olacak demektir bu sözler. Pyongyang, yani Kuzey Kore'nin biliyorsunuz başkenti ile Rusya'nın başkenti Moskova, bu iki başkent arasındaki ittifak derinleşiyor. Derinleşirken Ukrayna Savaşı'nın doğası da hızla değişiyor. Ukrayna Savaşı'nda Ruslar ve Ukraynalılar savaşıyor görünse de Doğu Asya'nın iki uzak ülkesi olan Kuzey Kore ve Güney Kore bu savaşta aktif birer rol oynuyorlar. Savaş bir yönüyle Kuzey Kore ve Güney Kore savaşına dönüyor her geçen gün. Geçtiğimiz yıl Ukraynalıların kullandığı top mermilerinin yarıdan fazlası Güney Kore yapımıydı. Bu yılda Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla ve muhtemelen Avrupalı bazı ülkeler aracılığıyla Ukrayna'ya yüz binlerce top mermisi sağladı. Diğer taraftan top mermisi sıkıntısı çeken Rusya tarafı da 2023 sonbaharından bu yana Kuzey Kore ile yakınlaştı ve son bir yılda Kuzey Kore'nin Rusya'ya en az 1,5 milyon top mermisi sağladığı, bu sayının yakın bir zamanda, mesela 2025'in yazına kadar, önümüzdeki yılın yazına kadar 5 milyonu bulabileceği söyleniyor. Bu savaşta Ukrayna, Güney Kore top mermileriyle Rusya'ya saldırırken, Rusya da Kuzey Kore üretimi top mermileriyle Ukrayna'ya saldırıyor. Ancak Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği sadece top mermileriyle sınırlı değil. Kuzey Kore Rusya'ya füzeler de gönderiyor, seyir füzeleri de gönderiyor. Ülkenin tek adam lideri Kim Jong-un 26 milyon nüfuslu Kuzey Kore'yi her geçen gün Rusya'nın silah ve mühimmat fabrikasına çeviriyor. Kim Jong-un fabrikaları tek tek geziyor, teftiş ediyor. Silah ve mühimmat üretimlerinin savaş düzeyine çıkarılmasını istiyor, emirler yağdırıyor. Rusya savaştıkça Kuzey Kore fabrikaları deli gibi silah üretiyor, mühimmat üretiyor.
Kuzey Kore bunun karşılığında para alıyor. Tarım ürünleri alıyor. Ayrıca Rusya'nın uzay ve kıtalar arası füze teknolojisinden yararlanıyor. Bu ticaretin boyutları aslında tam olarak anlaşılabilmiş değil. Ancak şunu biliyoruz. Kuzey Kore'nin kuru ekmekten uydu sistemlerine kadar her şeye ihtiyacı var. Ülkede kıtlık olduğunu herkes biliyor. Ülkenin ciddi bir kısmı açlık sorunu yaşıyor. Tabii ki bu durumdan ülkenin ordusu ve Kim Jong-un'un yöneticileri fazlaca etkilenmiyorlar. Kim Jong-un bu ticaretten çok mutlu, çok memnun. Çünkü Rusya ile askeri müttefik olmak, Rusya'nın koruması altına girmek bir nevi, üstelik bir de bu işten para kazanmak Kim Jong-un'un hayalinde bile görebileceği bir şey değildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya'nın desteğini kazanmak demek, bir çeşit diplomatik dokunulmazlık elde etmek demek. Nitekim öyle de oldu. Rusya, Kuzey Kore'ye müeyyidelerin denetimi konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mekanizmalarını kilitlemiş durumda. Biliyorsunuz Rusya'nın veto hakkı var ve Mart ayında bu hakkı kullandı. Böylece Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye uyguladığı bazı müeyyide kararları olmasına rağmen Birleşmiş Milletler bu müeyyidelere uyulup uyulmadığını denetleyemiyor. Çünkü bu denetim mekanizması Ruslar tarafından sabote edilmiş durumda. Kim Jong-un bundan çok mutlu. Kısacası Rusya, Kuzey Kore'ye silah ticareti karşılığında para veriyor, her türlü ihraç ürününü sağlıyor, yüksek teknoloji transferi yapıyor, ayrıca siyasi ve diplomatik koruma da sağlıyor. Ancak Putin'in Kuzey Kore'den asıl beklentisi Kore'nin insanları, Kuzey Koreli askerler. Çünkü Ukrayna Savaşı her gün yüzlerce Rus askerinin hayatına mal oluyor. Rusya bugüne kadar bu sorunu ithal askerlerle, lejyonerlerle, paralı, sözleşmeli askerlerle çözmeye çalıştı. Hatta bunun için eli kanlı mahkumları hapishanelerden çıkardı, on binlerce mahkumu cepheye sürdü. Rusya bu sayede savaşın can kayıplarını ve yaralıları Rusya için çok büyük bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkardı. Ortada güvenilir rakamlar yok. Güvenilir rakamlar olmamakla birlikte Rusya'nın asker kayıpları, yani ölen Rus askeri sayısının Ukrayna'nınkine denk olduğu tahmin edilebilir. Rus tarafında ölen askerlerin ciddi bir kısmının başka ülkelerden gelen paralı askerler ve diğer sözleşmeliler olduğu tahmin ediliyor. Ancak Rusya tarafında deniz bitmek üzere, belki de çoktan bitti. Putin yeni asker kaynakları bulmak zorunda. Aksi takdirde kendi ülkesinde büyük bir seferberliğe çıkmak ve genç Rusları cepheye göndermek zorunda kalacak. Bu da halkı mutsuz edecektir tabii ki. İşte yeni asker kaynağı Kuzey Kore olabilir mi? Aslında Kuzey Kore'den daha iyi bir asker kaynağı olamaz. Kuzey Kore'nin nüfusu 26 milyon. Çok fazla değil. Türkiye'nin nüfusunun 1/3'ünden bile daha az bir nüfustan bahsediyoruz. Ancak Kuzey Kore'nin ordusu 1.200.000 askerden oluşuyor. Gerçek rakamın bunun bile üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Yedek askerleri de sayarsanız Kuzey Kore ordusu 6 milyona ulaşabiliyor. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Yani 5 kişiden birinin asker olduğu bir ülke. Aslına bakarsanız Kuzey Kore'de herkes asker sayılır. Bütün bir ülke ordu gibi yapılandırılmış durumda. Okullar, fabrikalar, işletmeler, her yer bir askeri disiplin içerisinde çalışıyor. Ülke bir yandan askeri bir disiplin içerisinde, ancak bu yönetim şekli o insanların karnını doyurmaya yetmiyor. Para ve tüketim malı kıtlığı çeken Kuzey Kore bu sorunları aşabilmek için kendi insanını Çin'e çok düşük fiyatlarla işçi olarak Çin'e gönderiyor. Ancak bu işçi olarak gitme işte Türklerin mesela Almanya'ya gitmesi gibi değil.
bireysel bir hareketten bahsetmiyoruz. Devletler arasında anlaşmalarla ve çok katı kurallarla belirlenmiş böyle gruplar halinde gönderilmelerden bahsediyoruz. Başlarında bir kahya ile Çin'e giden bu insanlar Çin'deki fabrikalarda öldüğüm fiyatına çalışıyorlar. Aldıkları paranın bir kısmı Kuzey Kore devletine gidiyor. Bir kısmı ise başlarındaki komisyonculara veriliyor. Bu çalışanların büyük bir kısmı kadın ve büyük bir kısmı yine tecavüze uğruyor. Kötü muameleye uğruyor, eziyete uğruyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar ve fabrikanın kendilerine gösterdiği çok kötü koşullar altında uyumaya, yemek yemeye, vakit geçirmeye bunlar mahkumlar. İşte Putin'i cezbeden sistem aslında Kuzey Kore ile Çin arasında çalışan bu yöntem. Putin buna benzer anlaşmaları Rusya için de yapmak istiyor. Rusya'nın ihtiyacı ise sadece orduda askerlik değil. Kuzey Koreli işçiler Rusya'da iş gücü sıkıntısı çeken pek çok sektörde çalışabilirler. Bugün Rusya'da hemen hemen her sektörde iş gücü açığı var. Çünkü devam eden savaş nedeniyle pek çok insan orduya yazılmış durumda. Orduda maaşlar yüksek ve Moskova başta olmak üzere birçok Rus şehrinde işçi bulmakta işletmeler zorlanıyorlar. Kuzey Kore'den gelecek olan her türlü işçi, kadın olsun erkek olsun, Rusya'nın çok işine yarayacak. Ayrıca Rusya, Kuzey Koreli mühendis ve işçilerden işgal altındaki Ukrayna topraklarında yıkılan yerleri yeniden inşa etmek için de yararlanmak istiyor. Ancak asıl beklenti dediğimiz gibi Kuzey Korelilerin cephede Ukrayna'ya karşı savaşması. Nitekim son haftalarda Rusya tarafında ölen bazı askerlerin Kuzey Koreli olduğu anlaşılıyor. Hatta ölenler arasında Kuzey Koreli subayların bile olduğu görüldü. 3 Ekim'de Donetsk yakınlarında düzenlenen bir Ukrayna füze saldırısında en az 6 Kuzey Koreli subay hayatını kaybetti. Ukrayna İstihbarat Başkanlığı aralarında mühendislik birliklerinin de bulunduğu sınırlı sayıda askerin Rusya tarafında savaştığını, Rusya tarafında görev aldığını bildiriyor. Ancak Ukrayna istihbaratı da Rus ordusu içerisindeki Kuzey Korelilerin sayısını henüz tam olarak belirleyebilmiş değil. Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya asker gönderdiği iddiasını Güney Kore yönetimi de doğruluyor. Seul yönetimine göre Kuzey Kore Rusya'da düzenli birlikler konuşlandırabilir. Ancak Güney Kore'de kaç askerin Rusya'ya gönderildiğini veya gönderilmek üzere olduğunu teyit edemiyor. Güney Kore Savunma Bakanı Kim Jong-un Salı günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Rusya'ya mühimmat ve silah satışından sonra asker de göndereceğini, Moskova ile Pyongyang arasındaki ittifakın tehlikeli şekilde derinleştiğini açıkladı. Bakan Yong-hun Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler neredeyse askeri bir ittifakta beklenebilecek tüm özellikleri taşır hale geldi. Bu nedenle bizim bakış açımıza göre savaşta daha fazla Kuzey Kore askeri konuşlandırılabilir dedi. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakınlaşma Güney Kore için tam bir kabus. Çünkü bu olanlar, yani iki başkentin yakınlaşması 1950-1953 Kore Savaşı'nı andırıyor. O savaşta da Sovyetler Birliği, yani bugünkü adıyla Rusya diyebiliriz kısmen, ve Çin tabii ki Komünist Kuzey'i desteklemişti. Komünist Kuzey Kore'yi desteklemişti. O zamanlar Kuzey Kore'nin başında şu anki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dedesi vardı. Kuzey Kore'yi Kim Jong-un'un dedesi kurdu. Dedesi ölünce yerine oğlu geçti. Oğul da ölünce yerine kim geçti? Torun geçti. Şu an iş başında Kim Jong-un var. Kim Jong-un ölürse yerine kimin geçeceği az çok tahmin edilebilir. Dönelim esas konumuza. Kuzey Kore Rusya ile yakınlaştıkça Güney Kore'ye dönük dilini ve politikasını sertleştiriyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen yıl Güney Kore'yi
daimi düşman ilan etti. Yani Güney Kore sonsuza kadar düşmanımızdır dedi. Ve bunu anayasasında yaptığı değişiklikle anayasaya da işletti. Güney Kore ile görüşmelerde bulunmak dahi artık imkansız hale gelmiş durumda. Kim Jong-un en son hamlesinde güneye giden bütün kara ve demir yollarını kapattı. Kim Jong-un Rusya ile yakınlaştıkça cesaret buluyor, özgüveni artıyor. Güney Kore'yi ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ediyor. Üstelik bu tehditlerin arkasında gerçek bir savaş makinesi de her geçen gün büyüyor, güçleniyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Kuzey Kore'yi kışkırtmakla ve Kore Yarımadası'nda düşmanlık yaratmakla suçladı. Olası çatışmalarda nükleer silah kullanabileceğine dair de çok net ifadeler kullandı. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı'na göre Kim Jong-un kendi adını taşıyan Kim Jong-un Ulusal Savunma Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Ve Jong-un bu konuşmasında Kuzey Kore'nin düşmanlarının kendisine dönük bir saldırı yapacağı yönünde bir endişesi olur ise nükleer silahı kullanma konusunda hiçbir surette tereddüt etmeyeceğini söyledi. Yani Kim Jong-un bize böyle birisi füze gönderirse, füze göndermeye kalkarsa demiyor. En ufak bir tereddütümüz olur ise diyor, biz diyor nükleer silahları kullanırız. Kime göre? Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki müttefikleri nükleer silah da dahil bir düşmanlık ittifakı oluşturmakta. Ve Kuzey Kore'ye saldırmak istiyorlar. Saldırı hazırlığındalar. Kim olabilir bunlar? Amerika, Güney Kore, Japonya. Kim Jong-un bu tutumun Kore Yarımadası'nda güç dengesini bozacağını ve buna asla izin vermeyeceklerini söylüyor. Aslında Güney Kore'nin nükleer silahı yok biliyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahlarından daha fazla yararlanmak istiyor Güney Kore. Öte yandan Güney Kore her an nükleer silah geliştirebilecek teknolojik altyapıya da sahip. Biliyorsunuz pek çok teknoloji devi, işte Samsung gibi, Hyundai gibi, LG gibi, bunlar hep ne markası? Bunlar Güney Kore markası. Güney Kore istese bugün dahi nükleer silah geliştirebilir. Kuzey Kore ise uzun süredir uzun menzilli ve nükleer silah çalışmaları yapıyor. Kuzey Kore bir yandan nükleer silah geliştirmeye çalışıyor. Bunların sayısını arttırmaya, etkisini artırmaya çalışıyor. Diğer taraftan bunları Güney Kore'ye, Japonya'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne atabilecek balistik füzeler peşinde koşuyor. Güney Kore istihbaratının elde ettiği en son veriler ise Kuzey Kore'nin nükleer bir denizaltı geliştirmiş olabileceğini gösteriyor. Kim Jong-un uzay teknolojisinin de peşinde ve Rus yardımı tüm bu alanlarda Kuzey Kore'nin çalışmalarını hızlandırabilir. Çünkü Pyongyang'ın füzeleri sık sık düşüyor veya istenilen yere gitmekte zorlanıyor. Kuzey Kore'nin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek, atıldığı yeri vurabilecek, nükleer silah taşıyabilecek bir füzeye sahip olduğu düşünülmüyor. Elinde pek çok balistik füze var ancak bunların geliştirilmesi gerekiyor. İşte Rusya Kuzey Kore'ye bu yeteneği kazandırabilir, bu konudaki çalışmaları hızlandırabilir. Kim Jong-un 2022 yılında saldırgan bir nükleer doktrin benimsedi ve tehdit altında olduğunu anlarsa önce nükleer silahları kullanacağına dair defalarca yemin etti. Yani konvansiyonel silah falan kullanmam. Bir savaş mı başladı? Bir çatışma mı başladı? Biri bana mı saldırdı? Basarım düğmeye diyor Kim Jong-un. Kore Yarımadası'ndaki gerginlikler son haftalarda Kuzey Kore'nin nükleer bir bileşen olan silah sınıfı uranyum üretme tesislerini ifşa etmesiyle, bunları kamuoyuna yansıtmasıyla, göstermesiyle ve bir dizi füze denemesi yapmasıyla iyice derinleşti. Associated Press haber ajansının sorularına verdiği son yanıtta Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore'nin bu tesisi ifşa etmesinin muhtemelen önümüzdeki ay yapılacak olan başkanlık seçimleriyle çok ilgisi var dedi.
Ne yapmaya çalışıyor Kim Jong-un? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a göre Kuzey Kore Amerika'yı korkutarak Amerikalıları müzakere masasına çekmeye çalışıyor. Kasım ayında, 5 Kasım'da Amerika'da eğer Trump başkan seçilir ise Trump'ın Kim Jong-un ile ikili görüşme yapma ihtimalinden bahsediliyor. Biliyorsunuz Trump daha önce de Kim Jong-un ile görüşmüştü. Yeniden görüşebileceği ve müeyyidelerin kaldırılabileceği iddiası var. Bakalım neler olacak. Programı bağlarken baştaki soruyu tekrar edelim. Ukrayna Savaşı Uzak Doğu'ya mı yayılıyor? Evet, yani bu ihtimal her zaman var. Ukrayna'da yaşanan çatışmalar sadece Avrupa'da değil, Asya'nın uzak ucunda da sismik sarsıntılara, pay hattı kırılmalarına yol açıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü Rusya dediğiniz devlet çok geniş, uzun bir devlet. Bir ucu Avrupa'da, diğer ucu Japonya kıyılarında. Dolayısıyla Rusya ile ilgili her gelişme Rusya'nın komşularını da etkiliyor. Ve mesela Japonya'nın biliyorsunuz bazı kuyruk acıları var. Kuril Adaları. Kuril Adaları şu anda Rusya'nın işgali altında ve Rusya Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bile bu adaları Japonya'ya vermedi. Japonlar ilk fırsatta Kuril Adalarını geri almak istiyorlar. Japonlarla Ruslar geçmişte savaştılar biliyorsunuz. Sadece 2. Dünya Savaşı'nda değil. Japonlar Rusları 20. yüzyılın başında büyük bir savaşta yenmeyi başardılar. Hatta bu savaş beyaz adamı yenmeyi başaran diğer ırklardan ilk ırk olarak Japonları dünyaya tanıttı. Bütün dünya şoke oldu. Yani Rusları seven de var, sevmeyen de var ama Japonların, yani beyaz olmayan bir ırkın Rusları yenmesi Avrupalıları çok şaşırtmıştı. Konuyu dağıtmadan şunu söyleyelim. Eğer bir fırsat olur ise Japonya Rusya karşısında bir savaşa girer mi? Evet, girme ihtimali var ve şu anda da Japonlar delicesine silahlanıyorlar. Bir yandan kendileri savaş uçağı üretiyorlar. İngilizlerle, İtalyanlarla falan ortak üretiyorlar. Bir yandan da Amerikalılardan ve diğer ülkelerden silah satın alıyorlar. Savunma sanayini güçlendiriyorlar. Uzun yıllar boyunca pasifist bir politika izleyen Japonya'nın bugünlerde hem Rusya'ya karşı hem Çin'e karşı hem de Kuzey Kore'ye karşı sert bir dil konuştuğunu, sert bir dil kullandığını ve çok sert politikalar benimsediğini hatırlatmakta fayda var. Diğer taraftan Çin'in bir Tayvan sorunu var ve bir karışıklık çıkar ise Çin oldu bittiye getirip Tayvan'ı ne yapabilir? Ham yapabilir, yutabilir. Öte yandan Kuzey Kore ile Güney Kore'nin, yani düşman kardeşlerin çatışması an meselesi desek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Kuzey Kore ile Güney Kore ateş ile barutun yan yana durması gibi. Dolayısıyla neden savaş çıktı diye şaşırmaktan ziyade bu iki devlet arasında bir savaş çıkar ise neden şimdiye kadar çıkmamıştı diye sormak daha mantıklı olabilir. Kısacası Ukrayna'daki savaşın Asya'nın uzak kıyılarında, Doğu Asya'da yeni bir savaşa neden olması ihtimali hiç de küçük değil. 3. Dünya Savaşı Pasifik'te mi çıkacak? 3. Dünya Savaşı Ukrayna'da, Avrupa'da mı çıkacak? Yoksa 3. Dünya Savaşı Orta Doğu'da mı çıkacak? Pek çok uzman bu savaşın zaten başladığını, içinden geçtiğimiz için bunu tam olarak fark edemediğimizi, savaşın tırmanarak genişleyeceğini söylüyorlar. Ancak şu saydığımız unsurlara bakacak olursanız Ukrayna Savaşı ile Doğu Asya'daki gerilimlerin birleşerek büyük bir savaşa dönüşmesi ihtimali çok yüksek. Dünya liderlerinin akıllıca davranıp bu ihtimalleri azaltması gerekiyor. Aynı şekilde daha önce de söylemiştik, Ukrayna Savaşı'yla Orta Doğu'daki çatışmaların özellikle İran üzerinden birleşmesi ihtimali de yüksek. Ve bu 3 çatışma bölgesinin, gerilim bölgesinin yine birleşerek bir büyük cihan harbine, bir büyük dünya savaşına evrilmesi de hiç düşük bir ihtimal değil. İnanın anlatırken ben yoruldum ve ihtimalleri düşündükçe de gerildim. Hiç kimseyi germek istemem. İzleyicilerimi, özellikle sizleri asla germek istemem. Ancak dünya bir yerlere akıp giderken,
bunlardan bihaber olmak, habersiz olmak ne yapar? Bizleri savunmasız yapar. Tepemize, yanımıza, sağımıza, solumuza bir takım bombalar düşmesiyle bir takım gerçeklere uyanmaktansa yaşananları olduğu gibi görmek ve ona göre tedbir almak, nereye gittiğini dünyanın bilmek belki daha faydalıdır diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.